Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün trailer'daki gözden kaçan detayları konuşacağız. Trailer bölümünde anlatmadığım kısımları konuşacağız bugün. Rhaenyra'nın bileğindeki sargı olsun, Daemon'un rüyaları olsun veya Aemond'un yanında takılan o gümüş saçlı kız olsun ya da Aegon'un mesela boğazında böyle bir intihar etmişe benzeyen veya bir saldırıya uğramışa benzeyen bir iz vardı. Ya bu olsun. Böyle çok tartışılan fakat net bir çözüme kavuşturulamayan konuları konuşacağız bugün. Aslında karanlık noktaları aydınlatmaya çalışacağız bugün bu videonun için. Bu bir trailer videosu olduğu için tabii ki spoiler olabilir, yani uyarımı baştan yapayım bu konuda. Aslında bunu söylemek çok tarzım değildir ama videonun sonunda posterlere çok geniş yayaracağım ve gerçekten bence çok ince noktalar var. O yüzden o bölümü kesinlikle kaçırmayın, yani bunu söylemiş olayım. En çok konuşulan, en çok gündem olan konuyla başlayalım. Yani biliyorsunuz ki malum bir hançer olayımız var. Bir hançer belirsizliğimiz var. Ya tutuşundan her şeyine kadar çok tartışıldı. Bir kişi hançeri tutuyor, diğeri ise eliyle onu durduruyor. Ya çok garip bir tutuş aslında, yani cidden. Ya böyle yan yanalar gibi ama böyle farklı, böyle biraz hafif çapraz gibi duruyorlar ve elini şu şekilde tutuyor tutan kişi. Ya bıçağı durduran kişinin biz Alicent olduğunu biliyoruz gibi, yani bu neredeyse kesin gibi. Yayınlanan posterdeki kıyafetleriyle aynı, ya bu oradaki dallanan desenlerine kadar falan birebir uyuşuyor, yani bu çok net. Görseller benim ekranımda var zaten. Hani aynısını size de koyarım. Hani siz de görürsünüz burada, birebir kopyası gibi. Yani yüzükler de aynı şekilde, yani eli gözüküyor, 2 tane yüzük gözüküyor. Yine durduran elde 2 yüzük de birebir aynı. Ya bıçağı tutan kişiye geldiğimizde ise ya biz bu hançeri aslında Rhaenyra'da görmüştük av bölümünde. Hançerin Rhaenyra'ya ait olduğunu biliyoruz biz aslında. Yani dizide muhtemel bir Rhaenyra Alicent buluşmasına bizi bu götürüyor olabilir. Buna işaret ediyor olabilir. Kıyafete geldiğimizde ise Rhaenyra'nın sanki böyle septa kıyafeti gibi. Yani belki onların kılına falan girmiş olabilir burada. Ya son bölüm için aslında Ryan Condal'ın bir açıklaması vardı. Böyle bir röportajını da dinlemiştim. Uzun ayrılık sürecinin ardından iki kişinin tekrar buluşması ve kavuşması üzerine bahsediyordu. Sarayes yazmış, yani son bölümden, final bölümünden bahsediyordu. Yani ağlatacak kadar böyle çok duygusal. Belki de sezonun en iyi sahnelerinden biri olduğunu söylüyordu bu sahne için. Ya aslında ikisi birbirini bağlıyor gibi olabilir. Ama biz aslında Daemon'la Rhaenyra'nın da Harrenhal'da buluşacağını biliyoruz. Yani ondan bahsetme ihtimali daha kuvvetli gibi yani. Ama buraya bir soru işareti koymakta fayda var bence. Çünkü Alicent'la Rhaenyra'dan da bahsediyor olabilir burada. Yine bir bilgi daha vereyim buraya. İlk bölümün senaryosu sızdırılmıştı. Hatta sızdırılma değil, yayınlanmıştı direkt, yani belki aranızda inceleyenler olabilir. Orada da şöyle bir sahne vardı. Ağaç sahnesinde o Alicent'la Rhaenyra'nın buluştuğu, o işte yırtılma kitabın yırtılma sahnesi falan olduğu bölümde Rhaenyra elinde Dravenglass'tan, yani ejderha camından yapılma bir tane hançerle oynuyordu. Senaryosunda bu vardı fakat diziye bunu eklememişlerdi. Bunun muhtemelen o hançer olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Bence bu da önemli bir detay. Yine bir detay daha ekleyeyim. Rhaenyra'nın "War is coming" repliğini, yani o şekilde devam eden repliğini, arkayı biraz böyle sesi temizleyerek tekrardan yayınlamışlar. Arkadan böyle bir tane repliğin ortasında nefes alma sesi geliyor aslında burada. Yani Alicent sahnesinde söylüyor olabilir bunu. Alicent'ın kulağına arkadan bıçağı tuttuğu sahnede söylüyor olabilir. Ve orada Alicent'ın nefes alma sahnesini duyuyor olabiliriz biz. İkisi de bence birbirini tamamlıyor gibi ve sonuç oraya doğru gidiyor gibi. Yani biz özetle sonuç olarak yani final bölümünde aslında Alicent ve Rhaenyra'nın buluşma sahnesini görebiliriz. Belki bir ihtimal o iç karışıklıkların olduğu bölümde falan da olabilir. Çünkü bununla bir bağlantısı falan da olabilir. Buraları tabii ki dizide bir göreceğiz ama çok özel bir detay olduğunu söylemek lazım bunları. Buradan geçelim Daemon'un Harrenhal muhabbetine. Aslında rüyalar muhabbetine geçmek istiyorum. Çünkü onunla alakalı da 4-5 tane farklı görsel var. Yani aslında karışık da bir kısım orası. Yani ilk sezonda aslında Daemon Harrenhal'u kendine hedef olarak seçmişti. Üst olarak burayı belirlemişti. Ve yine görselin birinde biz, fragmana daha doğrusu, karanlık bir sahnede iniş yaptığı bir görüntü var. Yani muhtemelen Caraxes'le beraber buraya tek başına saldırıyor. Bu konu bence net yani. Belki dışarıda kuşatma falan olabilir ama kapıyı falan açacak olabilir. Öyle bir şey olabilir yani. Hani tek başına girdi kesin gibi. Yani içeride yürüme sahneleri falan, hani ya gözüken o ki Daemon tek başına giriyor. Ya ben öyle düşünüyorum işte ise. Neyse burası önemli değil ama bundan şuraya bağlayacağım. Daemon'un tek başına girmesi demek Harrenhal'a aslında burada bir zihinsel savaş yaşanacak demek. Yani burada aslında biz Alicent'ı, yani en önemli savunma olarak onu göreceğiz demek biz. Yani kendisinin büyücü ve cadı olduğunu biliyoruz. Rüyalarla bağlantıladık mı bence doğrudan sonuç olarak oraya çıkartıyor bizi. Zaten bunun ipucunu Driftmark sahnesinde vermişlerdi bize. O Rhaenyra ile Daemon'ın o sahilde konuşurken muhabbeti geçmişti. Rhaenyra bahsetmişti. Hera'nın lanetinin şu sıralarda fetih zamanındaki kadar güçlü olduğundan bahsetmişti. Yani böyle söylüyorlar demişti. Daemon ise pek ciddiye almamıştı bunu. Yani Ghost Story
koca karı masalı gibi bir şey demek istemişti burada Türkçe olarak. Yani ve şu anda o koca karı masalı dedi, yani Ghost Story dediği şeyle, yani Alice Rivers'la yüzleşecek. Bence çok güzel sahneler olacak bunlar. Alice rüyalarla beraber Damon'ın aklına girecek. Yani taht odasına girerken gözüküyoruz. Ya o görselleri vardı. Belki onu tahta oturacak ya da Aemond'la alakalı bir şey çıkabilir. Ya böyle tacın düşme sahnesi var mesela. O da vardı. Veya böyle işte tahtın elinden kayıp gittiğine dair bir şeyler falan gösterebilir. Yani mesela yine bir sahne var, bu da çok konuşuldu. Emerine benzeyen bir tane kadın var ve biriyle ilişkiye girdiği gözüküyor bu kadının. Yabancılayanlar olmuştur. Emerine derken Viserys'in eşinden bahsediyorum burada. Ya ben bunun da rüya olabileceğini düşünüyorum mesela. Alice burada Daemon'a işte Viserys'in yerinde sen olabilirsini aslında gösteriyor olabilir. Yani sen evlenseydin tahtta sen geçerdin ve buraya doğru giderdi gibisinden mesela bir şeyler falan söylüyor olabilir. O yüzden ben bu kısımlara çok değer veriyorum. Bence güzel şeyler çıkacak yani buradan. Buradan geçelim Aemon'a. Aegon'la arasındaki ilişkiden daha önce bahsetmiştim. Ayrı video çekeceğimi de söylemiştim. Orası burası. Bence ikinci sezonun en önemli konularından birisi olacak bu. Bu videonun da en önemli konusu bence bu. Yani ben öyle görüyorum, yani onu söylemiş olayım. Burada spoiler'da aşırıya kaçmamak için olayın çok detayına girmeyeceğim. Fakat biz bir şekilde Aegon'un yaralandığını biliyoruz. Hatta Alicent'la Aemond'un bir tane sahnesi vardı çatıda. Orada Caspav'ı Aemond'un taşıdığını, yani buradan bir değişim olacağını az çok biliyoruz biz. Yani Rook-Sures Savaşı'nda olacak tabii ki bunlar. Neyse, oraları çok detayına girmiyorum. Bu görsel bence çok değerli. Ya burada şu var aslında. Ya Aemond'un aklına taht düşüncesi girmişse ve Aegon'un yaralanmasına göz yummuşsa, yani savaş esnasında proaktif olmak yerine biraz daha böyle reaktif kalmayı ve pasif bir şekilde kalarak, yani daha az hareket ederek belli şeylerin gerçekleşmesine sebep olmuşsa Aemon. Yani sonuçta onlardan başka kimse ejderha sırtta değil. Yani başka ispatlayabilecekleri bir şey yok. Ve bundan Alicent adım adım şüphelenmeye başlamışsa işler gerçekten karışacak demektir. O yüzden bence ikinci sezonun en önemli konularından biri bu olacak. Yani Aemon'la Aegon arasındaki ilişki çok belirleyici olacak bence ikinci sezonda. İkinci sezonun yapı taşlarından birisi bu olacak. Alicent bu konuda aslında, yani benzer konuda tam tersi olarak Aegon'a kızmıştı. Hatta 2 defa kızmıştı. Biri o Luke'un gözünü çıkardığı zaman hani sen kardeşini niye korumuyorsun diyordu. Aegon'un kafası güzeldi. Diğeri ise domuz muhabbetindeydi. Hani sizin birlik olmanız lazım. Sen kardeşini neden korumuyorsun konulu bir öğüt çekmişti orada. Nasihat etmişti Aegon'a. Ya şimdi ise işler biraz değişti aslında. Aemond Aegon'dan daha büyükmüş gibi duruyor. Yani bunu sadece fiziksel olarak söylemiyorum ki, tip olarak da öyle aslında. Ya davranış olarak böyle. Ya Aemond şu anda Aegon'dan çok daha olgun gözüküyor karakter ve davranış olarak. Bu hep böyleydi aslında. Aegon günlük kendi zevkleri için takılırken sürekli okuyan, kendi geliştirmeye çalışan, kol antrenman yapıp iyi bir kılıç ustası, iyi bir savaşçı haline gelen Aemond'tu. Hatta ailesine, özellikle kardeşine, Helena'dan bahsediyorum, değer verme konusunda da aynı şekilde. Ya Aemond aslında tüm bu sebeplerden dolayı tahtı kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Ki ilk sezondaki o Aegon'u yakaladıkları sahnede bize bunu aslında belli etmişlerdi. Aslında Aegon ile Aemond ilişkisi belli noktalardan Viserys ile Daemon ilişkisi çok benziyor. Yani yazar aslında burada bu iki ilişki arasında bir analoji yapmış durumda. İkisi de baktığın zaman abilerinden daha fazla lider olarak tahtı hak eden isimler aslında. Ama burada çok ince bir fark var. Aemond Aegon yerine tahtı istiyor. Yani isteyebilir. Varsayımsal konuşuyorum tabii ki. Yani Aegon yok olsun, ben tahta geçeyim diyebilir. Aemond böyle bir karakter. Daemon ise tam tersi. Viserys'in yerine geçmek istemiyordu. Viserys'ten sonra tahta geçmek istiyordu. Burası yani çok ince bir çizgi. Umarım anlaşılmıştır ama bu ton farkı bence çok önemli. Daemon dediğimiz adam gençliğinde konseyde varis belirleneceği zaman abisi için ordu toplamaya kalkmış bir adam. Yani yine abisine doğrudan sen zayıfsın, beni kralın eli yap demiş bir adam yani. O yüzden aradaki fark bence çok önemli. Ben bunun dizinin temelini oluşturacağını düşünüyorum açıkçası. Buradan geçelim Aemond ve Gümüş Saçlı Kız'a. İlişki sonrasındaki bir kesit gibiydi aslında bu. Aemond'un o içinde yaşadığı kabullenme sürecini, pişmanlık sürecinin yüzüne vurmuş hali gibiydi yani ben bu görselden böyle anlıyorum. Yani muhtemelen Blood and Cheese olayın gerçekleştiği anda oluyor bu olay. Ben öyle düşünüyorum işte ise. Hatta bunda Mysaeri'nin payı olduğuna emin gibiyim. Helena'dan uzaklaştırmak istemiş
etmiş olabilirler Aemond'u. Biliyorsunuz ki Helena'nın çocuklarının Aemond'dan olma ihtimali var. Hiç değilse dizi içerisinde bize bunun soru işaretini kafamıza atmışlardı. O yüzden Mysaria'nın Aemond'a birini ayarlamış olması muhtemel yani. Zaten ayarladığı kişiyi de biz fragmanda görmüştük. Peki neden böyle düşünüyorum? Hızlıca ondan da bahsedeyim. Mysaria aslında bize bunu yapabildiğini, daha doğrusu yapabileceğini söylemişti. İlk bölümde Daemon biraz keyifsiz gibi durunca prensim isterse ona gümüş saçlı birini bile ayarlayabilirim gibi bir ifade kullanmıştı. Ben o kısmı buraya bağlayacaklarını, yani buraya bağlamak için kullandıklarını düşünüyorum. Ya sonuçta bunlar arka planda derinliği olan karakterler. Yani Mysaria'nın, Helena'nın, Larys'in söylediği şeyler, yani söylediği cümleler, bu cümleleri kurma şekilleri, kelimeleri seçme biçimleri, ya bunların hepsi bizim hikayemiz için önemli. Hiç değilse benim için önemli. O yüzden ben bunun buradan buraya bağlayacaklarını düşünüyorum. İki kısım daha var. Buraları biraz hızlı geçeceğim. İsterseniz Aegon'un videonun başına bahsettiğim kısmına gelelim. Burada bu görselde boğazında sanki böyle bir ip takılmış, çekilmiş gibi bir morluk var. Yani şurada az çok belli oluyor. Yani oğluna aslında biz Aegon'un çok fazla değer verdiğini ya da değer vermeye başlayacağını, özellikle taç yani tahta geçtikten sonra onu varis olarak kabullendiğini ve buna göre yetiştirmeye çalışacağını biliyoruz. Ya bu olay sonrası da hani aslında kendini kaybediyor bu Latenchiz olayı sonrasında. Ya Viserys'in maketini falan parçalıyordu orada. Yani küçük de bir ihtimal olsa intihar etmeyi denemiş olabilir. Yani bunu bence es geçmemek lazım. Aslında pek akla yatkın değil. Yani benim aklıma yatmıyor bu. O yüzden ben bunun Blood and Cheese gecesi yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. Yani o biraz daha mantıklı geliyor bana. Aegon'un bir şekilde Blood and Cheese'i fark edip kavgaya karışmış olabileceğini ya da bu olaydan öncesinde veya sonrasında doğrudan Aegon'u hedef almış olabileceklerini düşünüyorum. Yani orada yaralanmış olabilir. Yani ip geçirmiş, son anda kurtulmuş olabilir veya biri kurtarmış olabilir. Ama bence bu ihtimal intihar etme olayından daha akla yatkın gibi. Yani diğerlerinin durumu belli. Yani Alicent'la Cole beraber gibi görünüyor. Aemond yine ondan bahsettim. Yani ayık olarak aslında daha doğrusu biriyle ilişkiye girmeyen bir Aegon kalıyor burada. O yüzden onun da bu işe dahil olup bir şekilde engelleyememesi bana mantıklı geliyor açıkçası. Aslında görsellerde de biz onu taht odasında arkadaşlarıyla otururken görmüştük. O yüzden ben bunun böyle gerçekleşebileceğini düşünüyorum açıkçası. Buradan Rhaenyra'nın elinin sargılı muhabbetine geçelim. Ya aslında bu trailer'da yoktu. Ya vardı ama tam belli olmuyordu bu kısımlar. O yüzündeki şeyler, hafif böyle kızarıklık, morluk gibi şeyler falan da vardı. Aslında bir yayınlanan işte görselin birinde vardı bu, kamera arkası gibi çekilen bir tane görsel vardı. Orada gözükmüştü bu. Ama bunu da eklemek istedim ben buraya. Ya Luke'u ararken biz Rhaenyra'nın kendisini çok fazla yıprattığını, çok fazla yoğurduğunu ve hani kendi sınırlarını sonuna kadar zorladığını biliyoruz. Ama bence burada hani bunun olabileceğini söyleyenler, ya bu sebebe yoranlar çok fazla kişi var. Ya bence biraz daha farklı bir olay var. Yani farklı bir yere bağlayacaklar bence burada. Kargar kardeşlerin o savaştığı görüntünün birinde arkadan hafif böyle yatağın üzerinde bir tane kadın gözüküyor. Aslında biraz da Rhaenyra'ya benziyor. Yani Rhaenyra'nın yatak odası olabilir bu. Ya yeşiller Arek'i Rhaenyra'yı öldürmek için göndermişse eğer ve Rhaenyra'nın odasına kadar girmiş ve bir şekilde saldırmayı başarmışsa ama hani burada yaralamış fakat hani son anda Erik gelip onu kurtarmışsa ve ikisinin kavgası başlamışsa, ki bence bu şekilde gerçekleşti. Ya buradan da aslında şuraya bağlayacağım. Şimdi Rook's Savaşı'nda biz siyahlardan Meleys ve Moondancer'ın olduğunu biliyoruz. Aslında Daemon Caraxes ile beraber Nehir topraklarında savaşıyor. Vermax yani Jace ve burada Syrex ortalıkta yok aslında. Yani normalde kitabında Rhaenyra çok uzun süre ejderhaya binemiyordu. Yani bu doğumdaki aldığı işte hasarlardan dolayı, yani çok zor doğurması, tamamen kendini toparlayamaz falan sebeplerinden dolayı çok uzun süre binmiyordu. Biz burada trailerlarda ejderhaya bindiğini gördük Rhaenyra'nın. Yani burayı tamamen değiştirmişler. O yüzden Rook's Savaşı'na Rhaenyra'nın katılmamasının sebeplerinden birisi bence bu olabilir. Yani burada yaralanmışsa, eli bileği bir şekilde hasar almışsa ve ejderhaya binemeyecek durumdaysa bileğin incilmesinden dolayı, yani bu savaşa katılmamış olabilir. O yüzden ben hani sanki parçaların birleştiğini hissediyorum burada. O yüzden bu konu benim açımdan burada tamam, yani o şekilde söyleyeyim. Topon gibi düşünmüştüm aslında ama hani buradan posterlere geçeceğim. Posterlerde acayip detaylar var. Yani kimse kuramamış bağlantıları. Neyse onların hepsini şimdi dökeriz ortaya. Aslında tüm posterleri bir bütün gibi düşünmek lazım. Yani puzzle gibi düşünmek lazım. Ben hepsini zaten birleştirdim. Aranızda fark edenler de mutlaka olmuştur. Birbirinin devamı gibiydi görseller. Yani her birinin içeriğinde
kişilerin bakışında veya ellerini tuttukları veya diğer küçük detaylarda bir anlam saklı. Yani aslında ikinci sezondaki eşleşmeleri ve yaşanacakları bize gösteriyor. Tüm görsellerimi önüme açtım, başlayalım. Ben ne görüyorsam onu ekrana koyarım zaten, siz de görürsünüz. Merkezde Aegon var. Her şey Aegon'dan başlıyor. Elinde tacı tutmuş, yani tacı gösteriyor. Bunun sahibi benim der gibi, yani aslında Rhaenyra'ya doğru, o tarafa doğru gösteriyor, siyahlara doğru. Rhaenyra ise doğrudan böyle dik bir şekilde, yani hedef almış şekilde Aegon'a bakıyor. Alicent ise burada Rhaenyra'ya bakıyor. Yüzünde böyle birazcık ya burukluk, böyle pişmanlık belirten bir ifade var gibi. Cole'da burada Alicent'a bakıyor gibi. Yani aralarındaki ilişki sebebiyle olabilir bu. Ama Rhaenyra ile de aynı açıda, ya belki de nefret sebebiyle ona da bakıyor olabilir. Ama yüzünde böyle biraz da ben ne yapıyorum der gibi bir ifade var. O yüzden ben Alicent'a baktığını düşünüyorum bunun da. Daemon ve Aemond'un gözlerini kesiştirmişler. İkisi birbirinin böyle aynadan yansıması gibi tamamen birbirlerine hedef almış durumdalar. Başka bir yere bakmıyorlar. İkisi de kılıcını çekmek üzere, yani o ateşi hissedebiliyoruz biz. Rhaenys ve Baela'nın gözü de doğrudan Aemond'da. Yani bu malum savaşın promosu gibi olabilir aslında bizim için. Baela'nın crossbow'una dikkat edin bu arada. Onun için de uyarımı yapayım. Onun detayına girmeyeceğim burada. Jace intikam istiyor. Doğrudan annesine ve onun açısından Aegon'a bakıyor gibi. Kılıcını da o da sık sıkıya tutmuş, kavramış. Ya bu aslında bizim Jace hakkında annesine olan o ekstra güvenini, sadakatini de gösteriyor bence. Ya gerçekten de önemli bir kısım bence bu. Helaena tüm herkesten farklı bir yöne bakıyor. Yani burada sanki tehlike dışarıdan geliyor der gibi aslında. Blood and Cheese, ki arkasına görüyoruz zaten Cheese'i. Mysaria da aynı şekilde. O da dışarıya bakıyor. Yine hani burada Helaena ile kesiştirmişler onu da. Ve elinde de bir not var. Ve bu not fare kapanını andırıyor, yani biraz o fare kapanı şekli vermeye çalışmışlar. Larys ise doğrudan Mysaria'yı hedef almış, doğrudan ona bakıyor. Yani aralarındaki kapışmayı sembolize ediyor aslında bu, ki Larys geçen sezon çok önemli bir hamle yapmıştı. Bunu anlatmıştım aslında. Sezon özünde anlatmıştım. Hani merak edenler oradan da bakabilir. Geriye kim kaldı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Corlys'ten bahsetmedim. Tam emin değilim ama tahta ya da Otto'ya bakıyor gibi. Otto'ya bakması biraz daha mantıklı bence. Gerçi tahta da aynı şey ama burada muhtemelen o Triarchy savaşı için bir gönderme var gibi duruyor. Otto ile ittifak kuruyorlardı ve Valyrianlarla kapışıyorlardı. Muhtemelen bunu biz son bölümde göreceğiz. Ya, onunla alakalı bir şey gibi duruyor. Otto ise burada krala yakın ama tam da yakın değil. Yani Cole kendisinden daha yakın krala ve kralın eli broşu Otto'nun önündeki masada, yani Otto'nun üzerine değil masada duruyor. Aslında bu bize değişimi gösteriyor. Yani Cole'a geçecek demek yani aslında bu görev. Yani herhalde şöyle de kontrol ediyorum. Herkesten bahsetmişim. Rhaenyra'yı unutmuşum. Elinde yumurta var onun da. Yani ejderha sahibi olacak diye yorumlayabiliriz bence bunu. Hatta Ship Stealer muhabbeti var. Bir ihtimal onunla da alakalı olabilir. Yani sezon başladıktan sonra zaten bu konuya çok detaylı olarak gireceğim. O yüzden ona burada girmiyorum şimdi. Poster kısmı çok hoşuma gitti benim gerçekten. Ya bu gizemin, bilmecenin içinde olma hissi her zaman hoşuma gitmiştir benim. O yüzden bunlar hakkında konuşmak çok başka bir keyif veriyor bana. Siz de yorumlarda hani muhabbete dahil olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar diyeyim. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.